Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizlere bugün güzel bir köfte hazırlayacağım. Dünya mutfağından lezzetler istiyorsunuz. Hay hay efendim. Sizlerin isteğini yerine getirmek bizi mutlu eder sevgili seyircilerim. Bugün İsveç köftesi yani IKEA köftesi hazırlayacağım. Efendim neler var malzeme listesinde sevgili seyircilerim? Burada 500 gram orta yağlı dana kıyma kaburga bölümünden çektirilmiş. Bakın beyaz beyaz yağları görünüyor sevgili seyircilerim. Şöyle bir parça kurutulmuş ekmek, çay kaşığının yarısı kadar karbonat, bir tatlı kaşığı tuz, bir tane soğan rendelenmiş olacak, bir yumurta, tuz, karabiber, yarım çay bardağı da sütle burası güzel yoğruluyor. Sosuna geldiğimizde sevgili seyircilerim burada bir çorba kaşığı tepeleme dolu tereyağımız var. Bir çorba kaşığı unumuz var. Biraz süt ile kıvamını açacağız. 2-3 çorba kaşığı da içinde soya sosu, tuz koymayacağız özür dilerim. Karabiberle böyle güzel tatlandırılmış sos köfteler üzerine olacak. Servis ederken de kızarmış patates veya patates püresi. Hangisini seviyorsanız onu koyabilirsiniz. Şimdi hemen karıştırma kabının içine burada karbonatı aldım. Tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Ama herkes damak zevkine göre lütfen ayarlasın. Bir yumurta kırıyorum. Sevgili seyircilerim soğanı rendeliyorum. Ekmeği rendeliyorum. Köfte harcımızı birlikte yoğuruyoruz. Sevgili seyircilerim, Oktay Usta sizler için IKEA köftesi hazırlıyor. Köftenin kıvamını paylaşıyorum. Bu köftede içinde süt var. Rengi bakın biraz daha böyle açık bir renkte oluyor. Şimdi yarım saat kadar bu köfteyi dinlendireceğim. Ondan sonra ceviz büyüklüğünde yuvarlamaya başlayacağım. Bu sırada patatesleri doğruyorum. Kızartma işlemi, sos hazırlığı. Sizden ricam videoyu sonuna kadar izlerseniz tariften hiçbir şey kaçırmamış olur ve güzel tarifin tam neticesine ulaşmış olursunuz. Sevgili seyircilerim patatesi kızarttım, köftelerimizi yuvarladık. Şimdi tavamızın içine biraz zeytinyağı koyup köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. 3 aşamadan oluşuyor. Köfteler, patates ve sosu. Az sonra sosunu da hazırlayacağım. Sosunda tereyağı, un, soya sos, süt. Bir de benim daha önce hazırlamış olduğum dondurucuya koyduğum et suyundan çıkardım. Et suyuyla birlikte lezzetlendirilmiş güzel bir sos olacak. Sevgili seyircilerim köftelerimiz kısık ateşte pişti. Kısık ateşte pişirelim içleri çiğ kalmasın. Sosumuzda tereyağı, bir kaşık un çok dolu olmasın. Üstüne bir bardak et suyu ilave ettim. 2 çorba kaşığı kadar soya sosu, bir çay bardağı süt. Biraz baktım kıvamı koyu oldu. Biraz daha su ile kıvamını akıcı hale getirdim. Sosumuz şu anda servise hazır hale geldi. Köftemiz hazır. Patateslerimiz hazır. Evet şimdi servis zamanı diyoruz. Hemen kızartmış olduğum, kızarttıktan sonra havlu kağıda aldım patatesleri. Aynı zamanda bir püf noktası da kızarınca hemen patatesin üzerine tuzunu serpmek lazım. Sıcaklığıyla çeksin tuzunu. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen şöyle çevireyim. Evet, Oktay Usta bugün IKEA köftesi hazırlıyor sizler için. Sevgili seyircilerim ev ortamında hazırlanmış güzel bir köfte olacak. Şöyle tek sıra halde olup üzerine de sosunu vereceğim. İçinde karbonat da olan güzel bir köfte sevgili seyircilerim. Evet şöyle tek sıra haline gelsin. Bir tane daha. Sevgiyle geliyorlar. Karbonatlı olduğu zaman biraz daha böyle köfteler lastikli bir yapıya oluşuyor. Sevgili seyircilerim şöyle sıktığınızda
suyu içinde kalıyor. Evet, şimdi hemen sosunu veriyorum. Oktay Usta'nın hazırlamış olduğu sosu görüyoruz. Sos bu kıvama gelinceye kadar koyu olursa su ya da süt ilave edebilirsiniz sevgili seyircilerim. Karabiber de kırdım değirmenden. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Evet sevgili seyircilerim, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup yorum atıp beğenip dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizlerle birlikte inşallah kanalımız büyümeye devam edecek. Sizlerin desteği bizim için çok önemli, kıymetli sevgili seyircilerim. Evet, üstüne bir parça da taze nane koyuyorum. Bir lezzetimizin daha sonuna geldik. Yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.